İnsanlık tarihi bir kemik parçasının içinde saklı kalmış olabilir mi? Elinizde küçük bir kemik parçası tuttuğunuzu düşünün. Toprağın altından veya bir buzulun içinden çıkarılmış. Belki de bir mağaranın karanlığında binlerce hatta on binlerce yıl beklemiş. Kemiğin sahibinin kim olduğunu, nasıl göründüğünü, kimlerle akraba olduğunu, hangi hastalıklara yatkın olduğunu ve nereden geldiğini anlayabilir miyiz? Hatta o kemik sayesinde daha da büyük sorular sorabilir miyiz? İnsanlık tarihi nasıl şekillendi? İnsan toplulukları nereden nereye göç etti? Nasıl karşılaştı ve nasıl değişti? Cevap evet. Ve bu cevabın arkasında son 20-30 yılda inanılmaz bir hızla gelişen bir bilim dalı var. Antik DNA çalışmaları. Bu bilim dalı sayesinde bugün on binlerce hatta yüz binlerce yıl önce yaşamış insanların genetik özellikleri hakkında şaşırtıcı derecede ayrıntılı bilgiler elde edebiliyoruz. Örneğin göz ve saç rengi gibi bazı fiziksel özellikleri hakkında tahminlerde bulunabiliyor, belirli hastalıklara yatkınlıklarına dair genetik ipuçları elde edebiliyoruz. Daha da önemlisi bu insanların hangi topluluklarla genetik olarak akraba olduğunu, atalarının hangi coğrafyalardan geldiğini ve geçmişteki insan topluluklarının nasıl hareket ettiğini ortaya çıkarabiliyoruz. Ama burada çok önemli bir nokta var. Bunları kemiğin kendisine bakarak yapmıyoruz. Asıl hikaye kemiğin içinde gözle göremediğimiz bir yerde saklı. DNA'da. Peki binlerce hatta yüz binlerce yıl önce ölmüş bir insanın DNA'sı nasıl oluyor da günümüze kadar ulaşabiliyor? Bilim insanları neden bazı kemikleri diğerlerinden daha değerli görüyor? Bir kemiğin içinden DNA nasıl çıkarılıyor? Laboratuvarlarda bundan nasıl genetik bilgi elde ediliyor? Ve belki de en önemlisi, tek bir insanın DNA'sından nasıl oluyor da binlerce hatta milyonlarca insanın hikayesine ve sonunda insanlık tarihine ulaşabiliyoruz? İşte bu videoda bu yolculuğu anlamaya çalışacağız. Önce şu soruyu cevaplayalım. Antik DNA neden bu kadar önemli? Klasik arkeoloji bize geçmişte yaşamış insanların geride bıraktığı maddi kültürü sunuyordu. Kırık çanaklar, taş aletler, mezarlar, çeşitli yapılar ve süs eşyaları. Bunlar zamanında insanların nasıl yaşadığını anlamamız için paha biçilmez kaynaklardı. Ancak bu eşyaları kullanan insanların biyolojik geçmişini doğrudan göremiyorduk. O insan kimdi, nereden gelmişti, kiminle akrabaydı, hangi topluluklarla karışmıştı? Antik DNA araştırmaları bu sorulara ilk kez doğrudan genetik kanıtlarla cevap verdi. Binlerce hatta on binlerce yıl önce yaşamış insanların kemiklerinden, dişlerinden veya varsa uygun koşullarda korunmuş dokularından elde edilen DNA molekülleri soy, akrabalık, nüfus hareketleri, genetik karışım ve hastalıkların geçmişi hakkında önemli bilgiler verebiliyor. Son yıllarda bu yöntem yalnızca arkeolojinin değil, antropolojinin, paleontolojinin ve tarih araştırmalarının da sınırlarını değiştirdi. Bu alanlarda yıllardır kabul gören pek çok hipotez doğrulanırken bir kısmının da yeniden yazılması veya terk edilmesi gerekti. Belki de en önemli sonuç şuydu. Geçmişte yaşamış toplumlar günümüz uluslarının kesintisiz devamı değildi. İnsanlık tarihi aslında göçlerin, karşılaşmaların ve genetik karışımların tarihi. Antik DNA'yı inceleyen paleogenomik bilimi bu gerçeği ortaya çıkardı. Böylece 19. ve 20. yüzyılda ortaya atılan saf ırk veya değişmeden süregelen halklar gibi ideolojik görüşleri bilimsel olarak sorgulama ve çürütme imkanı bulduk. Birkaç ilginç örnek verelim. Önce şunu öğrendik. Biz Neandertallerle çiftleşmişiz. Uzun süre Homo sapiens Afrika'dan çıktı ve Neandertalleri tamamen yok etti şeklinde basit bir senaryo hakimdi. Ancak 2010'da Neandertal genomunun ilk yüksek kaliteli dizileri yayınlandığında çok daha şaşırtıcı bir tablo ortaya çıktı. Afrikalılar dışında günümüz insanlarının çoğunda ortalama %1 ila 2 oranında Neandertal kökenli DNA bulunuyordu. Yani Neandertaller tamamen yok olmadı. Bir bölümü atalarımızla karşılaştı, çiftleşti ve genlerinin bir kısmını bize aktardı. Bugün bağışıklık sistemi,
cilt özellikleri ve bazı hastalıklara yatkınlıkla ilgili genetik varyantların bir bölümünde Neandertal kökenli izler görüyoruz. Sonra Anadolu çiftçilerinin Avrupa'ya göçü kanıtlandı. Tarımın Avrupa'ya bir fikir olarak mı yoksa tarımı bilen toplulukların bizzat göç etmesiyle mi yayıldığı uzun süre tartışmalıydı. Antik DNA bu tartışmayı neredeyse tamamen bitirdi. Yaklaşık 8.000 yıl önce Anadolu'daki ilk çiftçiler kitlesel olarak Avrupa'ya göç etti ve tarımı bizzat oraya taşıdı. Bu insanların torunları Avrupa'nın farklı bölgelerinde yaşayan toplulukların genetik yapısında önemli bir bileşen oluşturdu. Ardından daha da büyük bir göç hikayesi, Yamnaya göçü doğrulandı. Yaklaşık 4500 ila 5000 yıl önce bugünkü Ukrayna ve Rusya bozkırlarından yola çıkan Yamnaya toplulukları Avrupa'ya devasa bir göç dalgası başlattı. Antik DNA çalışmaları at, tekerlek ve madencilik avantajına sahip bu göçlerin Avrupa kıtasının genetik yapısını tamamen değiştirdiğini gösterdi. Ve burada çok da önemli bir bağlantı ortaya çıktı. Bozkır kökenli genetik bileşen ile Hint-Avrupa dilleri arasındaki ilişki. Yamnaya ve bağlantılı bozkır topluluklarının yayılımı Hint-Avrupa dillerinin Avrupa ve Asya yayılışını açıklamak için bugün en güçlü teorilerden birisi. Ancak burada bir ayrım yapalım. Antik DNA bize bir topluluğun geçmişteki göç ve yayılımını takip etmemizi sağlayabiliyor. Ancak hangi dili konuştuğunu tek başına söylemiyor. Dil, kültür ve genetik soy aynı şey değil. Neyse, sütü yetişkinlikte sindirebilme yeteneği. Bu konuda da benzer bir hikaye var. Bugün Avrupa'da pek çok insan, Türkiye dahil, insan sütünü rahatlıkla sindirebiliyor. Ama geçmişte bu özellik oldukça nadirdi. Hayvancılığın yaygınlaşması ve özellikle Yamnaya gibi bozkır topluluklarının Avrupa'ya gelmesiyle yetişkinlerin sütü sindirebilmesini sağlayan özellik giderek yaygın hale geldi. Asya'nın bazı bölgelerinde laktoz intoleransı hala çok yaygın olarak sürüyor. Yani mesela Çinliler sütü sindiremiyorlar. Çünkü bu toplumlarda yetişkinlerin süt tüketimi tarih boyunca oldukça sınırlıydı. Neyse, sözün özü, sütü sindirebilmemiz bile binlerce yıl önce nasıl yaşadığımız ve nasıl beslendiğimiz ile alakalı. Başka büyük bir keşif, Avrupalıların tek bir saf ırk olmadığının kanıtlanması oldu. Uzun süre Avrupa'nın nüfus tarihi büyük ölçüde kesintisiz bir soy çizgisi üzerinden anlatılıyordu. Antik DNA çalışmaları çok daha karmaşık bir tabloyu ortaya koydu. Günümüz Avrupalılarının genetik geçmişinde en az 3 büyük kaynak öne çıkıyor. 1. Avrupa'nın eski avcı toplayıcıları. 2. Buradan, yani Anadolu'dan giden Anadolu ve Ege bağlantılı ilk çiftçiler. 3. Yamnaya gibi bozkır toplulukları. Üstelik bu grupların hiçbiri tek tip değildi ve Avrupa'nın her yerinde aynı oranda bulunmuyordu. Yani bugünkü Avrupa'nın genetik geçmişi tek bir kökten gelen düz bir ağaçtan çok zaman içinde sürekli dallanıp birbirine karışan büyük bir ağaca benziyor. Sonra Vikingler konusunda da büyük bir sürpriz yaşandı. Viking kelimesi bize hep sarışın, mavi gözlü ve homojen bir İskandinav halkını çağrıştırıyor. Ama yüzlerce Viking mezarından elde edilen DNA bize şunu gösterdi. Viking olmak genetik bir kimlik değildi. Farklı kökenlerden gelen insanlar denizcilik, ticaret, savaş ve yağma gibi faaliyetler etrafında bir araya geliyordu. Britanya adaları, Doğu Avrupa, hatta daha uzak bölgelerle bağlantılı genetik izler ortaya çıktı. İskandinav kökenli genetik miras taşımadığı halde Viking tarzı gömülmüş insanlar bile bulundu. Üstelik antik DNA'nın belki de en etkileyici tarafı çok daha küçük bir ölçekte ortaya çıktı. Aynı mezarlıkta yatan insanların birbiriyle ilişkisini çözebiliyoruz. Yan yana gömülmüş iki insan akraba mı, kardeş mi, ebeveyn çocuk mu yoksa biyolojik olarak akraba değil mi? Tunç çağı mezarlıklarında babadan oğula aktarılan Y kromozomu çizgileri takip edilebiliyor. Mitokondriyal DNA üzerinden anne soyları araştırılabiliyor. Otozomal DNA sayesinde yakın akrabalık ilişkileri ortaya çıkarılabiliyor. Böylece bazen bir ailenin birkaç nesil boyunca uzanan genetik ağacını yeniden kurabiliyoruz. Aile yapısı, evlilik tercihleri ve yerleşim düzenleri hakkında yeni sorular sorabiliyoruz. Burada küçük bir teknik ayrık yapacağım. İleride işinize yarayacak. Antik DNA yani A-DNA
Geçmişte yaşamış canlılardan günümüze kadar ulaşan DNA'yı ifade eden genel bir terim. Bazı çalışmalarda özellikle daha yakın dönemlere ait kalıntılar için arkeolojik DNA ya da ArkDNA terimi de kullanılıyor. Bazı araştırmacılar ikisi arasında 10 bin yılı bir ayrım noktası olarak önerse de bu kesin ve evrensel bir sınır değil. Kullanılan terimler araştırma alanına ve çalışmaya göre değişebiliyor. Neyse. Şimdi antik DNA'nın ne kadar ileri gidebildiğine bakalım. Bir kemikten insanın yüzünü tahmin edebilir miyiz? Kafatası söz konusuysa evet, ama önemli bir ayrımla. Adli antropolojide kullanılan yüz rekonstrüksiyonu kafatasının anatomik özelliklerinden yararlanılarak kişinin yüzünün nasıl görünebileceğini tahmin eder. Ancak ortaya çıkan yüz kişinin birebir görüntüsü değildir. Bilimsel verilere dayanan bir tahmindir. Peki ya elimizde kafatası yoksa? Bu kez bize başka bir bilgi kaynağı yardımcı olabilir. DNA. Genetik veriler kullanılarak göz rengi, saç rengi ve ten rengi gibi özellikler belirli olasılıklarla tahmin edilebilir. Ancak DNA bize bu insan kesin olarak şuna benziyordu, şöyle görünüyordu demez. İspanya'da bulunan yaklaşık 7.000 yıllık La Brana 1 adlı avcı toplayıcının genomu koyu tenli olmasına rağmen mavi gözlerle ilişkili genetik varyantlar taşıdığını göstermişti. Yine İngiltere'de yaklaşık 10.000 yıllık Cheddar adamı da benzer bir profili ortaya koydu. Koyu cilt rengi vardı ama gözleri açık renkliydi. Sözün özü, geçmişte yaşamış atalarımızın görünüşü bugün aynada kendimize bakarak gördüğümüz kişiyle aynı şey değil. Bunu geriye doğru biz böyleysek atamız da böyleydi diye tahmin edemeyiz. Atalarımızın fiziksel görünüşü düşündüğümüzden çok daha farklı olabilir. Neandertallerle de benzer şaşırtıcı bulgular var. 2007'de İspanya ve İtalya'daki bazı Neandertal kalıntılarından elde edilen MC1R genine ait varyasyonlar incelendiğinde bazı Neandertallerin açık tenli ve kızıl saçla ilişkili genetik özelliklere sahip olabileceği görüldü. Bir başka ünlü örnek Anadolu kökenli buz adam Ötzi. İtalya Alplerindeki buzullar arasında yaklaşık 5300 yıl korunmuş olan bu insanın hem yumuşak dokuları kısmen günümüze ulaştı hem de genomu ayrıntılı olarak incelendi. Ötzi'nin sanılanın aksine uzun ve gür saçlara sahip olmadığı, erkek tipi saç dökülmesine yani kellik, genetik olarak yatkın olduğu ve saç renginin koyu kahverengi ile siyah arasında olduğu anlaşıldı. Mumyalarda da benzer bir durum söz konusu. Mumyalama teknikleri sayesinde saçlar fiziksel olarak günümüze ulaşabiliyor. Ancak natron tuzu yani sodyum karbonat gibi maddeler ve binlerce yıllık kimyasal değişimler saçın rengini kızıl, sarı tonlarına yani siyahtan kızıla ya da sarıya doğru kaydırabiliyor. Bu yüzden bir mumyanın, Mısır mumyalarının bugünkü saç rengine bakarak kişinin doğal saç rengini kesin olarak belirlemek mümkün değil. Bu arada atlanmaması gereken bir konu da şu, genetik biliminin hızla gelişmesi bazı önemli etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Antik DNA elde etmek için kemik veya dişlerden küçük parçalar almak, hatta bazen bunları öğütmek gerekebiliyor. Bu da bilimsel araştırmalarla kültürel mirasın korunması arasında hassas bir denge yaratıyor. Örneğin bazı yerli topluluklar, işte aborjinler, Kuzey ya da Güney Amerika yerleri, atalarının kalıntılarından örnek alınmasını kendi inançları ve kültürel değerler açısından kabul etmiyor. Bu nedenle bugün antik DNA araştırmalarında yalnızca bilimsel sonuçlar değil, toplulukların hakları, izin süreçleri ve araştırma etiği de büyük önem taşıyor. Bir diğer sorun da antik DNA sonuçlarının siyasi veya ırkçı amaçlarla kötüye kullanılabilmesi. Genetik veriler bazen saf soy, gerçek halk gibi fazlasıyla basitleştirilmiş iddiaları desteklemek için kullanılabiliyor. Oysa genetik yakınlık modern etnik kimliklerin veya ulusların doğrudan karşılığı değil. Bir insanın genetik kökeni bugün hangi dili konuştuğunu veya kendini hangi millete ait hissettiğini tek başına gösteren bir şey değil. Antik DNA'nın verdiği en net ders ise şu: İnsanlık tarihi asla saf olmadı. Hep karıştık ve hep göç ettik. Üstelik bu koca hikayeyi bazen tek bir kemik parçası da bize anlatabiliyor. Peki, bir insanın DNA'sı binlerce yıl boyunca ölümden sonra nasıl hayatta kalıyor?
Bir canlı öldüğü anda hücrelerin kendini onarma mekanizmaları durur ve DNA 3 büyük düşmanla baş başa kalır. Su, oksijen ve mikroorganizmalar. Su molekülleri DNA'nın kimyasal bağlarını parçalar. Buna hidroliz denir. Oksijen yapı taşlarını kimyasal olarak değiştirir. Buna oksidasyon denir. Hücre içindeki enzimler serbest kalıp DNA'yı parçalamaya başlar ve dışarıdan gelen bakteriler dokuyu tüketir. Bütün bu süreçler bir araya geldiğinde uzun DNA zincirleri zaman içinde adeta makasla kesilmiş gibi küçük parçalara ayrılır. Bu yüzden antik kalıntılardan elde edilen DNA çoğu zaman yalnızca birkaç düzine ile birkaç yüz baz çifti uzunluğunda son derece kısa parçalardan oluşmaktadır. Yani elimizde günümüz insandan alınan taze ve uzun DNA gibi bütün halde bir genetik metin yok. Elimizde binlerce parçaya ayrılmış bir kitabın sayfaları var. Bilim insanlarının işi bu parçaları tek tek bulup hangi sayfanın nereye ait olduğunu çözmek. Bu bozulmanın kimyasal ayrıntılarına kısaca değinmek lazım çünkü gerçekten çok önemli. DNA'nın yapı taşlarından sitozin zaman içinde amino grubunu kaybederek urasile dönüşebilir. Bu sürece deaminasyon denir. Bu hasar özellikle DNA parçalarının uçlarında sık görülür. Dizeleme sırasında urasil çoğu zaman timin gibi okunduğu için bu değişim genom verisinde karakteristik C, T değişimleri olarak karşımıza çıkar. Bu çok önemli çünkü bu hasar paterni araştırmacıların elde ettikleri DNA'nın gerçekten antik DNA olup olmadığını değerlendirmelerini sağlar. Başka bir deyişle DNA'nın bozulması sadece bir sorun değildir. Bazen bize onun gerçekten eski olduğunu da gösterir. Bir başka önemli hasar mekanizması depurinizasyon. DNA'daki bir baz ile onu taşıyan şeker arasındaki bağ kopar, zincir kırılgan hale gelir ve parçalanma hızlanır. Oksidatif hasar da yapı taşlarını değiştirerek dizeleme sırasında yanlış okunabilecek sinyaller oluşturabilir. Bütün bunların birikmesiyle kemikte kalan DNA çok kısa fragmanlardan oluşan son derece bozulmuş bir genetik malzemeye dönüşür. Peki DNA'nın ne hızla bozulduğu nasıl ölçülüyor? Sıkça verilen ilginç bir sayı var. 521 yıl. Ama bunu doğru anlamak gerekiyor. Bütün DNA molekülünün her koşulda 521 yılda yarıya indiği anlamına gelmiyor. 2012'de Yeni Zelanda'nın soyu tükenmiş moa kuşlarına ait 158 fosil kemikte belirli uzunluktaki mitokondriyal DNA parçalarının bozulma hızı ölçüldü. Yaklaşık 242 baz çiftlik parçalar için ortalama ömür 521 yıl olarak hesaplandı. Çalışmanın ise en önemli mesajı şuydu: DNA'nın korunma hızı yalnızca zamana değil, gömüldüğü çevreye de çok güçlü biçimde bağlıydı. Yani DNA şu kadar yıl dayanır diye tek bir sayı vermek doğru değil. Çevre değiştiğinde tüm hikaye değişiyor. Burada işte iklimin altın kuralı var. Soğuk, kuru ve mümkün olduğunca kararlı ortam. Sıcaklık düştükçe DNA'yı parçalayan kimyasal reaksiyonlar da yavaşlıyor. Kuruluk hem bozulmayı hızlandıran süreçleri hem de mikroorganizma faaliyetlerini sınırlandırıyor. Düşük oksijen ve bazı mineral koşulları da korunmaya katkıda bulunuyor. Bu nedenle donmuş topraklar, mağaralar ve bazı kuru ortamlar antik DNA araştırmaları için hazine değerinde. Özellikle permafrost yani binlerce yıl boyunca donmuş topraklar. DNA'nın olağanüstü uzun süre korunabildiği ortamlardan biri. Burada yalnız kemik değil, uygun koşullarda deri ve kas bile korunabiliyor. Kireç taşı mağaraları da benzer şekilde doğal koruma alanları oluşturabiliyor. Öte yandan sıcak ve nemli iklimler antik DNA açısından tam bir kabus. Mısır'ı düşünün. Mumyalama cesetleri fiziksel olarak binlerce yıl koruyabiliyor. Ama cesedin fiziksel korunması ile DNA'nın iyi korunması aynı şey değil. Mumyalama işleminde kullanılan natron tuzu, reçineler, sıcaklık ve nem dokunun kimyasını bozuyor. Bu yüzden Mısır mumyalarından antik DNA elde etmek uzun süre çok zor kabul edildi. Ama zor demek imkansız demek değildi. 2017'de yayınlanan Abusir el Melek çalışmasında Orta Mısır'daki bu nekropolden elde edilen 151 mumya örneği üzerine çalışıldı ve antik Mısırlıların Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu halklarıyla yakın akraba olduğu anlaşıldı. Sonuç olarak DNA'nın korunması konusunda tek bir kural yok.
Bazen birkaç bin yıllık sıcak bir ortam DNA'yı büyük ölçüde yok ederken çok çok daha eski bir DNA soğuk ve elverişli koşullarda korunabiliyor. Peki DNA kaç yıl dayanabilir? Bu sorunun cevabı son yıllarda birkaç kez değişti. Bir zamanlar 30-40 bin yıl öncesine ait DNA okunmasının neredeyse imkansız olduğu düşünülüyordu. Neandertal DNA'sı ilk çözüldüğünde bu sınırın zirvesine ulaşıldığı sanılmıştı. Ama bu sınır her seferinde daha da ileriye taşındı. İspanya'daki Cima de los Huesos fosillerinden yaklaşık 430 bin yıl öncesine ait hominin yani insansı DNA'sı elde edildi. Yalnızca mitokondriyal DNA değil, nükleer DNA'da. Ama asıl sıçrama mamutlarla geldi. 2021'de Sibirya'nın donmuş topraklarında korunmuş mamut dişlerinden elde edilen DNA yaklaşık 1,2 milyon yıl öncesine kadar uzanan bir genetik geçmişi okuyabileceğimizi gösterdi. Ama birkaç yıl sonra çok daha şaşırtıcı bir şey oldu. Tam 2 milyon yıl. 2022'de Grönland'ın kuzeyindeki Kap Copenhagen formasyonundan alınan permafrost sedimentlerinde yaklaşık 2 milyon yıl öncesine ait çevresel DNA bulundu. Ortada tek bir kemik ya da fosil yoktu. Bilim insanları toprağın içinde kalmış mikroskobik DNA izlerini araştırdı. Bitkilerden, hayvanlardan ve o çevrede yaşamış diğer organizmalardan geriye kalan genetik izler. Sonuç inanılmazdı. Araştırmacılar yaklaşık 2 milyon yıl önce Grönland'ın kuzeyinde huş ve kavak gibi ağaçların bulunduğu bir boreal orman ekosistemi olduğunu, mastodonların yani soyu tükenmiş filler, ren geyiklerinin ve çeşitli kuşların burada yaşadığını anladılar. Böylece bilim insanları tek bir hayvanın kemiğini bulmadan toprağın içindeki DNA izlerinden bütün bir ekosistemin genetik fotoğrafını çektiler. Peki bu işin bir sınırı var mı? Elbette var. DNA'nın kimyasal bağları zaman içinde kaçınılmaz olarak parçalanıyor. 2012'deki bozulma modellerine göre ideal koşullarda bile 6-7 milyon yıllık bir zaman ölçeğin ötesinde DNA'nın korunması kimyasal olarak son derece olanaksız hale geliyor. Bu DNA bir anda yok olur anlamına gelmiyor. Teorik bir bozulma sınırı ve gerçek koşullar çok daha karmaşık. Ama bilim çok net bir şey söylüyor. Milyonlarca yıl boyunca DNA'nın korunması olağanüstü zor. 10 milyonlarca yıl boyunca korunması ise gerçekçi değil. İşte bu nedenle yaklaşık 66 milyon yıl önce yok olan dinozorların DNA'sını bulmayı beklemiyoruz. Yani Jurassic Park filmindeki gibi bir sivrisineğin içinden dinozor DNA'sı çıkarıp bir T-Rex'i yeniden yaratmak bilimsel gerçeklikten maalesef çok çok uzak. Sonuç olarak DNA'nın ne kadar uzun süre dayanabileceğini artık teorik olarak tartışmıyoruz. 1 milyon yıl önce yaşamış bir mamutun hatta 2 milyon yıl önceki bir ekosistemin genetik izlerini artık okuyabiliyoruz. Peki bilim insanları bir iskelette hangi kemiği seçiyor? Çoğu kişi diş der ve haklı çıkma ihtimalleri oldukça yüksek. Ama tam olarak değil. Çünkü en önemli kaynak kemik parçası kafatasının içinde saklı. Gözle görülmesi bile çok zor bir yapı. Temporal kemiğin yani şakak kemiğin kayalık bölümü. Pars petrosa. Petrus Latince'de taş gibi anlamına gelir ve gerçekten de vücudun en yoğun, en gözeneksiz kemiğidir. İç kulağın hassas mekanizmasını korumak için evrimleşmiş adeta doğal bir çelik kasıdır. Bu yoğun yapı sayesinde topraktaki su, bakteri ve nem içeri sızamıyor. Rakamlar da bu farkı çok iyi anlatır zaten. Sıradan bir uyluk ya da kaburga kemiğinden elde edilen DNA'nın yaklaşık %1 ila 3'ü antik insana aittir. Geri kalanı toprağın ve bakterilerin bıraktığı kirliliktir. Petrus kemiğinde bu oran %10 ila %40'a kadar çıkabilmektedir. Yani aynı miligram kemik tozundan elde edilen kullanılabilir DNA miktarı 50 ila 100 kat daha fazladır. Bu yüzden uygun bir temporal kemik varsa araştırmacılar çoğu zaman ilk onu tercih ederler. Ama şunu da unutmayalım. Her iskelette Petrus kemik otomatik olarak en iyi sonucu verecek diye bir kural yok. Korunma koşulları, kemiğin yaşı, sıcaklık, nem ya da DNA'nın ne kadar zarar gördüğü sonucu değiştirebiliyor. Dişler de vazgeçilmez bir kaynak. Hatta bazı örneklerde en değerli materyal olabiliyor.
Dişin dış kısmındaki mine vücuttaki en sert biyolojik dokulardan biri ama DNA'nın asıl korunma alanı yalnızca mine değil. Dişin iç kısımlarındaki dentin ve özellikle pulpa, yani halk dilinde dişin özü, dişin siniri önem taşıyor. Dentin mineralize bir doku olduğu için DNA'nın yüzeylere tutulmasına yardımcı olabilir. Pulpa ise damar, sinir ve hücrelerin bulunduğu yumuşak dokudur. Diş dışarıdan gelebilecek kirlenmeye karşı oldukça kapalı bir yapı oluşturur. Bu yüzden binlerce yıl önce yaşamış bir insanın genetik izleri dişin içinde olağanüstü uzun süre korunabilir. Bir başka avantaj mitokondriyal DNA. Hücre çekirdeğindeki nükleer DNA hücre başına yalnızca 2 kopya halinde bulunurken mitokondrilerde çok daha fazla sayıda DNA kopyası bulunabilir. Bu nedenle DNA'nın büyük bölümü parçalanmış olsa bile bazı örneklerde mitokondriyal DNA'dan hala anlamlı miktarda veri elde edilebilir. Ama mitokondriyal DNA ile nükleer DNA bize aynı bilgiyi vermez. Mitokondriyal DNA ağırlıklı olarak anne hattının izini sürmemizi sağlarken nükleer DNA hem anne hem baba tarafından gelen mirası içerir ve çok daha kapsamlı bir analiz sunar. Yeterince iyi korunmuş bir örnek varsa araştırmacılar mümkün olduğunca nükleer DNA'yı elde etmeye çalışır. DNA çok azsa veya çok bozulmuşsa mitokondriyal DNA önemli bir kurtarıcı olur. Dişlerin bir de şaşırtıcı bir özelliği var. Pulpa. Yalnızca kişinin kendi DNA'sını değil, öldüğü sırada vücudunda bulunan mikroorganizmaların genetik izlerini de koruyabilir. Bu nedenle antik dişler geçmişte yaşamış mikropların tarihini araştırmak için de kullanılıyor. Örneğin Atina vebası olarak bilinen M.Ö. 5. yüzyıl salgını sırasında yaşamış bir kişinin diş pulpasından elde edilen DNA tifo etkeniyle uyumlu genetik izler ortaya çıkardı. Bu Atina vebasının aslında tifo olabileceği fikrini güçlendirdi. Ama Atina vebasının kesin nedeni hala tartışmalı. Antik DNA güçlü ipuçları sağlasa da tek bir bulgudan tarihsel bir salgının bütün hikayesini kesin olarak çıkarmak bilimsel olarak sakıncalı. Peki, diş ve petrus kemiği dışındaki sıradan kemikler değersiz mi? Hayır, değersiz değiller. Uygun bir şekilde korunmuş kol, kaburga veya uyluk kemiği de olağanüstü bilgi taşıyabilir. Örneğin bir Neandertal kol kemiğinden alınan 3,5 gramlık bir kesit Neandertal mitokondriyal genomunun elde edilmesinde kullanılmıştı. Kafkasya'da bir mağarada bulunan bir Neandertal bebeğinin kaburga kemiği de değerli veriler sağladı. Yani burada belirleyici olan kemiğin türünden çok ne kadar iyi korunduğu. Yine burada başka bir kelime karşımıza çıkacak: kolajen. Kolajen kemiğin organik bileşenlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor ve iyi korunmuş olması kemiğin genel durumu hakkında da bilgi veriyor. Ayrıca radyokarbon tarihlemesinde de kullanılıyor. Ama kolajen miktarı tek başına bu kemikte kesin DNA vardır anlamına gelmiyor. DNA'nın korunması kemiğin yaşı, sıcaklık, nem, toprak kimyası ve gömü koşulları gibi çok sayıda faktöre bağlı. Yani bilim insanları bir iskeletin başına geçtiklerinde basitçe en büyük ya da en sağlam kemiği seçmiyor. Bir çeşit genetik hazine avına çıkıyorlar ve doğru kemiği bulduklarında asıl iş daha yeni başlıyor. Çünkü elinizde dünyanın en iyi korunmuş kemiği olsa bile DNA'yı öylece çıkarıp okuyamazsınız. Önce kemiğin içine girmeniz gerekiyor. Peki, laboratuvarda neler oluyor? Bulunan kemik laboratuvara ulaştığında 8 aşamalı, adeta bir adli tıp filmini andıran son derece kontrollü bir süreç başlıyor. İlk aşama yüzey temizliği. Kemiğin dış yüzeyi mekanik olarak temizleniyor. Toprak ve sonradan bulaşmış modern DNA'nın bir bölümü uzaklaştırılıyor. Ardından bazı protokollerde UV ışığı sterilizasyonu kullanılıyor, ultraviyole ışığı. Ultraviyole ışınları yüzeydeki modern DNA'yı azaltmaya yardımcı oluyor ama kemiğin içine derinlemesine nüfuz edemediği için içerideki antik DNA korunuyor. Sonra sıra kemiğin iç kısmına geliyor. Özellikle petrus bölgesi gibi uygun bir yapı düşük devirli özel matkaplarla ince bir toza dönüştürülüyor. Amaç yalnızca kemiği parçalamak değil, DNA'nın korunmasını sağlamak. Bu yüzden aşırı ısınmadan kaçınılıyor. Diş hekimleri ve ortopedistler çok iyi bilir. Yüksek devirli matkaplarla kemik ya da diş üzerinde çalışmak kemiğin dokunun yanmasına sebep olur. Neyse, bu yüzden düşük devirli çalışılıyor. Elde edilen toz, kemik tozu özel kimyasallarla işleniyor. Kemiğin mineral yapısı çözülüyor ve DNA çözeltinin içinde serbest hale geliyor. Bu aşamaya DNA ekstrasyonu deniyor.
Ama elimizde hala okunabilir bir genom yok. DNA çok küçük, parçalanmış ve hasarlı. İkinci büyük aşama başlıyor. Kütüphane hazırlama. DNA parçalarının uçlarına özel sentetik diziler yani adaptörler ekleniyor. Bunlar parçaların dizileme cihazlarında çoğalmasını ve okunmasını mümkün kılıyor. Her örneğe özel moleküler barkodlar yani indeks dizleri de eklenebiliyor. Böylece aynı çalışmada birden fazla örnek birlikte işlense bile hangi parçanın hangi örneğe ait olduğu ayırt edilebiliyor. Sonra önemli bir sorunla karşılaşıyoruz. Elimizdeki DNA'nın tamamı insana ait değil. Bazı antik örneklerde insan DNA'sının toplamı yalnızca küçük bir bölümü insana ait. Geri kalanı bakterilerden, mantarlardan, bitkilerden ve topraktan geliyor. Bu yüzden araştırmacılar gerektiğinde hedef zenginleştirme yöntemlerine başvurabiliyor. İnsan genomunun belirli bölgelerine tamamlayıcı dizler kullanarak insan DNA'sını seçici olarak zenginleştiriyor. Bazı çalışmalarda ise doğrudan shotgun dizileme yapılıyor. Elde edilen DNA'nın büyük bölümü tür ayrımı yapılmadan dizileniyor. Hangi parçaların insana ait olduğu sonra bilgisayarla belirleniyor. Bu DNA kütüphaneleri yeni nesil dizileme cihazlarına yükleniyor. Cihaz milyonlarca DNA parçasını baz baz okuyor. A, T, G, C bu harfleri bilmiyorsanız eski programlara bakabilirsiniz. Ama iş burada bitmiyor. Asıl büyük iş şimdi başlıyor. Biyoinformatik. Elimizde bütün halinde bir genom yok. Milyonlarca kısa parça var. Süper bilgisayarlar bu parçaları dev bir yapboz gibi birleştiriyor. Algoritmalar referans genomlarla karşılaştırılıp hangi parçaların insana ait olduğunu belirliyor ve mümkün olduğunca doğru bir genetik profil oluşturuluyor. Ardından DNA'nın uçlarındaki karakteristik hasar örüntüleri yani sitozinin deaminasyonuyla oluşan C, T değişimleri inceleniyor. Bu daha önce belirttiğim gibi antik DNA için önemli bir yaşlanma işareti. Bunun yanında modern DNA ile kontaminasyon ihtimali de araştırılıyor. Bütün bu kontrollerden sonra elimizde yüz binlerce hatta milyonlarca veri noktası içeren bir genomik veri seti ortaya çıkıyor. Bu noktadan sonra göz rengi, pigmentasyon, akrabalık, genetik köken, nüfus hareketleri ve bazı hastalıklarla ilişkili varyantlar araştırılabiliyor. Ama DNA bize her şeyi kesin olarak söylemez. Bazı özellikler yüksek doğrulukla tahmin edilebilirken bazıları yalnızca olasılıksal olarak değerlendirilebilir. Sonuçlar bu insan kesin böyleydi değil, çoğu zaman istatistiksel olasılıklar şeklinde ifade edilir. Peki, bütün bu sürecin en büyük düşmanı ne? Kontaminasyon yani kirlenme. Çünkü araştırmacılar da insan. Derimizden sürekli mikroskobik hücreler dökülüyor. Terimizde ve tükürüğümüzde DNA var. Bir kemiğe çıplak elle dokunmak, hatta konuşmak ya da öksürmek bile modern DNA'nın örneğe ulaşmasına neden olabilir. Ve modern DNA'nın korkutucu bir avantajı var. Taze ve sağlam. Antik DNA ise parçalanmış, hasarlı ve son derece az. Laboratuvara yanlışlıkla bulaşmış küçük bir modern DNA miktarı bile antik DNA'nın sinyalini bastırabilir. Bilim dünyasının en meşhur antik DNA fiyaskolarından biri. T-Rex DNA'sı sanılan tavuk DNA'sıydı. 1990'larda bazı araştırmacılar milyonlarca yıl önce yaşamış dinozor fosillerinden DNA elde ettiklerini ileri sürdü. Ama aslında bu örneğin laboratuvar çalışanlarından birisinin öğlen yemeğinde yediği tavuklu sandviçten bulaştığı ortaya çıktı. Benzer bir sorun Heidelberg adamı fosillerinde de yaşandı. Bulunan çağdaş Avrupalı genleri aslında kazıyı yapan arkeologlara aitti. Yani kontaminasyon sonuçları tamamen değiştirebiliyor. Bugün bu riski önlemek için araştırmacılar tam koruyucu tulum, çift eldiven ve maske giyiyor. Kemikler pozitif hava basınçlı. Ultraviyole ile sürekli sterilize edilen temiz oda denen ultra steril laboratuvarlarda çalışıyorlar. Laboratuvarda çalışanların herkesin kendi DNA profili yani araştırmacının DNA profili önceden çıkarılıyor. Böylece sonuçlarda bu kişilerden birine ait bir iz varsa hemen fark edilip ayıklanabiliyor. Amaç mutlak sterilite değil, modern DNA'nın örneğe ulaşma ihtimalini mümkün olduğunca düşürmek. Peki neden 1980'ler ve 90'lardaki eski çalışmaların bir kısmı bugün güvenilir kabul edilmiyor? Çünkü
O dönemde antik DNA bilimi henüz emekleme aşamasındaydı. PCR gibi DNA'yı çok küçük miktardan çoğaltmaya yarayan yöntemler devrim niteliğindeydi ama büyük bir tuzak taşıyordu. PCR antik DNA'yı çoğaltabildiği gibi yanlışlıkla bulaşmış modern DNA'yı da milyonlarca kez çoğaltabiliyordu ve cihaz hangisinin eski, hangisinin yeni olduğunu bilmiyordu. Üstelik o yıllarda bugünkü temiz oda standartları ve hasar örüntülerini değerlendiren biyoenformatik yöntemler henüz yoktu. Günümüzde araştırmacılar çok çok daha sıkı bir kontrol zincirini uyguluyor. Kontaminasyon var mı? DNA parçaları gerçekten antik DNA'nın karakteristik hasar izlerini taşıyor mu? Sonuç farklı örneklerde tekrar ediliyor mu? Laboratuvar kontrollerinde aynı DNA görülüyor mu? Elde edilen dizler gerçekten incelenen türle uyumlu mu? Çünkü en önemli kural şu, bir DNA dizisi bulmak yetmiyor. Onun gerçekten geçmişten kaldığını ve laboratuvarda sonradan bulaşmadığını da göstermeniz gerekiyor. Bütün bu kontroller geçildiğinde artık elimizde sıradan bir kemik parçası yok. Elimizde binlerce yıl önce yaşamış bir insanın genetik geçmişine açılan bir pencere var. Peki bu pencere bize tam olarak neyi gösteriyor? Başka bir ifadeyle DNA'sı bir insan hakkında ne söyleyebilir? Örneğin yetişkinlikte laktozu ne ölçüde sindirebildiği konusunda genetik ipuçları elde edebiliyoruz. Laktaz kalıcılığı insan evriminde görece yeni bir özellik. Memelilerde laktaz üretimi normalde çocukluktan sonra azalır. Ama bazı topluluklarda yetişkinlikte laktaz üretiminin devam etmesini sağlayan varyantlar ortaya çıktı ve doğal seçilimle yaygınlaştı. Özellikle hayvancılığın önemli olduğu topluluklarda güçlü bir avantaj sağlamış olabilir. İlk çiftçi topluluklarında durum farklıydı. Neolitik Anadolu ve Avrupa'daki ilk çiftçilerin büyük bölümünde bu varyantlar henüz yaygın değildi. Peki insanlar süt içmiyorlar mıydı? İçiyorlardı. Ama sütü yoğurt, peynir gibi fermente ürünlere dönüştürmek laktoz miktarını azaltarak tüketimi kolaylaştırıyordu. Burada güzel bir örnek var. Kültür ve genetik birbirini değiştirebiliyor. İnsanlar hayvancılığa başladı, süt tüketimi arttı, sonra bazı varyantlar avantaj sağladı ve nesiller boyunca yaygınlaştı. Ama bu değişim tek bir göçte, örneğin yalnızca Yamnaya'nın gelişiyle açıklanmaz. Avrupa'nın farklı bölgelerinde farklı zamanlarda gerçekleşen karmaşık bir süreçti. DNA'nın bize söylediği bir başka şey de hastalık riskleri. Örneğin Ötzi'nin genomunda kalp damar hastalıkları ile ilişkili varyantlar bulundu. Bu kesinlikle Ötzi'nin kalp krizi geçireceği anlamına gelmiyor. Yalnızca bazı insanlarda riski arttıran varyantların onda da bulunduğunu gösteriyor. Aynı şekilde kalıtsal hastalıklar veya bağışıklık sistemiyle ilişkili varyantlar da araştırılabiliyor. Ama genetik yatkınlık hastalığın kendisi demek değil. Yaşam tarzı, çevre, beslenme ve diğer genetik özellikler de sonucu etkiliyor. Bazı durumlarda kişinin öldüğü dönemde taşıdığı enfeksiyonların, mesela veba bakterisi, sıtma, paraziti ve tüberküloz genetik izlerini de bulabiliyoruz. Hatta geçmişte yaşamış mikroorganizmaların genomlarını yeniden oluşturabiliyoruz. Akrabalık takibi için birkaç farklı genetik araç var. Mitokondriyal DNA, mitokondrilerin kendi küçük genomu çoğunlukla anneden çocuğa aktarılıyor. Bu yüzden doğrudan anne soy hattını takip etmek için son derece kullanışlı. Hücrelerde çok sayıda mitokondri ve her birinde birden fazla mtDNA kopyası bulunduğu için antik kanıtlarda nükleer DNA'ya göre çok daha kolay korunuyor. Kötü korunmuş örneklerde bazen değerli kaynak haline geliyor, daha önce söylemiştik. Bu anne soyunu geriye doğru takip ederek karşımıza ünlü bir kavram çıkacak. Mitokondriyal Havva. Ama bu mitokondriyal Havva kavramı çok yanlış anlanıyor. Bu bildiğimiz dinlerdeki Havva değil. Mitokondriyal Havva insanlığın ilk kadını değil. Ne de o dönemde yaşayan tek kadın da değil. O bugün yaşayan insanların mitokondriyal DNA'sını geriye doğru takip ettiğimizde soyların birleştiği en yakın ortak dişi hata. Yani bugün hayatta olan insanların atası. Yaklaşık 200 bin yıl kadar önce Afrika'da yaşadığı sanılıyor. O dönemde Afrika'da binlerce kadın daha yaşıyordu ama onların doğrudan anne hatları zamanla yok oldu ya da yalnızca erkek çocuklara ulaştı ya da tamamen sona erdi. Mitokondriyal Havva her kimse onun hattı kesintisiz devam etti. Yani Havva
tek bir kadının insanlığın annesi değil. Bu mitokondriyal hava. Bugün yaşayan anne soylarının geçmişe birleştiği genetik bir düğüm noktası. Y kromozomu da benzer bir hikayesi erkek tarafında anlatıyor. Çoğunlukla babadan oğula aktarıldığı için Y kromozomları nesiller boyunca biriken mutasyonlar sayesinde doğrudan baba hattını takip etmek için güçlü bir araç haline geliyor. Böylece elimizde iki farklı genetik iz var. Mitokondriyal DNA anne hattını, Y kromozomu baba hattını takip etme imkanı veriyor. Ama bunlar genomun küçük bir bölümü. Daha önceki programlarda bunlara çok fazla değindim ama ilk defa izleyen izleyiciler için kısaca özetliyorum. Genomun büyük bölümü hem anneden hem babadan gelen otozomal DNA'da bulunuyor ve bireyin daha geniş akrabalıklarını anlamamızı mümkün kılıyor. Bu verileri bir araya getirdiğimizde aynı genetik değişimleri paylaşan büyük soy gruplarını yani haplogrupları tanımlayabiliyoruz. Ama burada bir uyarı yapalım. Bir haplogrup bir etnik kimlik demek değil. Aynı haplogrup tarih boyunca birbirinden çok farklı dilleri konuşan, farklı kültürlere sahip topluluklarda bulunabiliyor. Bütün bunlar bize Eee, yalnızca bireylerin akrabalığını değil, bir mezarlıkta yan yana gömmüş insanların kimin kardeş, kimin ebeveyn, çocuk, kimin akraba olup olmadığını da gösterebiliyor. Daha da ileri giderek erkeklerin ve kadınların hangi soy çizgilerinden geldiğini, evlilik sonrası yer değiştirmelerin hangi yönde gerçekleştiğini de anlayabiliyoruz. Örneğin bir köyde erkeklerin çoğu aynı Y DNA hattını paylaşırken kadınların mitokondriyal DNA hatları çok çeşitliyse bu kadınların başka topluluklardan, başka köylerden gelmiş olabildiğini gösteriyor. Yani DNA bazen bir toplumun evlilik ve yerleşim düzenini de görmemizi sağlıyor. Burada yine önemli bir ayrım vurgulayalım. DNA bize biyolojik akrabalığı gösteriyor, etnik kimliği değil. Etnik kimlik dil, kültür, tarih, gelenek ve kişinin kendisini tanımladığı gibi birçok karmaşık unsurlardan oluşuyor. Bu nedenle piyasadaki ticari DNA testlerinde gördüğümüz %30 Yunan, %10 İtalyan, %5 Balkan gibi sonuçları doğrudan etnik kimlik gibi okumamak gerekir. İlk programdan beri bunu vurguluyorum. Bu sonuçlar genellikle DNA'nızın şirketlerin referans veri tabanındaki günümüz popülasyonlarıyla istatistiksel olarak ne ölçüde benzerlik gösterdiğini ifade ediyor. Referans grupları değiştiğinde sonuçlar da değişiyor. Peki dil? Yani bir kişinin hangi dili konuştuğunu DNA'sından doğrudan öğrenebilir miyiz? Hayır. Çünkü dil genetik olarak kalıtsal bir miras değil. Genetik olarak neredeyse aynı olan tek yumurta ikizlerinden birini Tokyo'da, birini İstanbul'da büyütürseniz biri Japonca, diğeri Türkçe konuşacaktır. Yani genetik miras ile kültürel miras aynı şey değil. Ama DNA dolaylı ipuçları da verebilir. Bir bireyin genetik profili belirli bir göçmen topluluğuyla ilişkiliyse ve o topluluğun hangi dili konuştuğu tarihsel kaynaklardan biliyorsak bir hipotez geliştirebiliriz. Ama bu hiçbir zaman DNA'nın doğrudan dil okuması değildir. Bir de FOXP2 gibi bazı genler konuşma yeteneğinin biyolojik altyapısında rol oynuyor. Ama bunu dil geni olarak düşünmek yanlış olur. Dilin oluşumu çok sayıda genin, beynin gelişiminin ve kültürel öğrenmenin birlikte etkilediği karmaşık bir süreç. Neandertallerin de aynı FOXP2 geninin bazı önemli özelliklerini taşıdığına dair bulgular var. Ama hangi dil konuştuklarını DNA'larından öğrenemiyoruz. İşte antik DNA'nın en büyük gücü ve en önemli sınırı da burada ortaya çıkıyor. DNA geçmişin biyolojik izlerini okuyabilir ama biyolojiden kültüre geçerken her zaman başka kanıtlara ihtiyaç var. Bir insanın kimlerle akraba olduğunu, nerelerden geldiğini, hastalıklara yatkınlığını ve hangi topluluklarla karıştığını öğrenebiliriz ama neye inandığını, hangi dili konuştuğunu veya da kendini nasıl tanımladığını yalnızca DNA'ya bakarak söyleyemeyiz. Peki yüzlerce, binlerce insanın DNA'sını bir araya getirsek ne olur? O zaman artık tek tek bireyleri değil, göçleri, nüfus değişimlerini ve bütün insan topluluklarının nasıl şekillendiğini görmeye başlarız. Neandertaller ve Denisovalılar gibi arkaik insan grupları modern insanın Afrika'dan çıkışından çok önce Avrasya'nın farklı bölgelerine yayılmıştı. Sonra modern insan da Afrika'dan çıktı ve dünyaya yayıldı.
Neolitik dönemde büyük bir demografik değişim yaşandı. Yakın Doğu ve Anadolu'daki ilk çiftçilerin torunları binlerce yıl içinde Avrupa'ya yayıldı. Daha önce buralarda yaşayan avcı toplayıcılarla karıştı ve genetik yapı önemli ölçüde değişti. Sonra Tunç Çağı'nda bozkırlardan gelen Yamnaya ve bağlantılı topluluklar Avrupa'nın genetik yapısını tamamen değiştirdi. Şimdi hem genetik hem kültürel hem dilsel tarihi anlamak için bunlar son derece önemli. Bu hikayenin bir yönü de şöyle. Bazen yeni bir insan topluluğunu keşfetmek için neredeyse hiç kemik gerekmiyor. Bunun en önemli örneği Denisovalılar. 2008'de Sibirya'daki Denisova mağarasında bulunan küçük bir parmak kemiği ve birkaç diş bilim tarihini tamamen değiştirdi. 2010'da bu kemikten elde edilen DNA analiz edildiğinde daha önce bilim tarafından bilinmeyen bir arkaik insan grubuna ait olduğu anlaşıldı. Üstelik Denisovaların genetik mirası bugün de yaşıyor. Özellikle Melanezya ve Okyanusya'daki bazı topluluklarda Denisova kökenli DNA oranı oldukça yüksek. Tibet platosundaki bazı topluluklarda ise yüksek rakıma yani dağlarda yaşamayla uyumla ilişkili bir Denisova varyantı hala bulunuyor. Elinizde hiç fosili bulunmayan bir grubun genetik mirası bugün yaşayan insanların DNA'sında hala okunabiliyor. Antik DNA yalnızca insanların değil, hayvanların da tarihini yeniden yazdı. Köpeklerin, atların ve sığırların evcilleştirilmesi uzun süre tek bir bölgede başlayıp yayılan basit bir süreç olarak düşünülüyordu. Ama genetik çalışmalar bunun çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Evcil ve yabani hayvan popülasyonları arasında farklı dönemlerde gen akışı yaşandığı ve bazı hayvanların evcilleştirme süreçlerinin birden fazla bölgede birbirinden bağımsız gerçekleştiği anlaşıldı. Yani köpek evcilleştirildikten sonra yeniden kurtla çiftleşmişti. Bazı bölgelerde defalarca evcilleştirildiler. Sonuçta antik DNA'nın cevap verebildiği sorular listesi oldukça uzun. Az önce değindiğim gibi toplu bir mezarda yaşayan insanlar birbiriyle akraba mı yoksa yabancı mı bunu anlayabiliyoruz. Bir bölgede kültür değiştiğinde orada yaşayan insanlar mı değişti yoksa aynı insanlar yeni bir kültürü mü benimsedi bunu genetik sayesinde çözebiliyoruz. Arkeolojik buluntular bu iki senaryoyu birbirine ayırmakta zorlanıyor ama antik DNA burada bağımsız bir kanıt sunuyor. Kültürel değişimle aynı dönemde nüfusun genetik yapısında büyük bir değişim görüyorsak göç veya nüfus hareketi ihtimali güçleniyor. Genetik yapı devam ediyor ama kültür değişiyorsa kültürel aktarım daha olası bir açıklama oluyor. Cinsiyet tespit de şaşırtıcı sonuçlar verebiliyor. Bir iskelet üzerinden yapılan biyolojik cinsiyet tahminleri bazen geçersiz olabiliyor. DNA'daki X ve Y kromozomların incelenmesi çok daha doğrudan bir yöntem sağlıyor. Örneğin İngiltere'de Roma dönemi bir Haman kompleksinin altında bulunan bebek kalıntılarında yapılan genetik çalışmalar gömülenlerin daha çok erkek bebek olduğunu gösterdi. Bu da araştırmacıları farklı hipotezlere yöneltti. Tabii ki DNA bize bebeklerin cinsiyetini söyleyebilir ama neden öldüklerini ya da neden oraya gömüldüklerini tek başına söyleyemez. Bunun için arkeolojik bağlam ya da tarihsel kayıtlar gereklidir. Bir başka şaşırtıcı kaynak da koprolitler. Yani geçmişte yaşamış insan ya da hayvanların kurumuş dışkı kalıntıları. İçinde hem dışkıyı bırakan canlının DNA'sını hem de o canlının tükettiği bitki ve hayvanlara ait DNA parçaları bulunabilir. Bu sayede antik insanların hangi besinleri tükettiğini, hangi parazitleri taşıdığını ve bağırsak mikroorganizmalar hakkında bilgi edinebiliriz. Belki de antik DNA'nın insanlık tarihine en büyük katkılarından biri büyük salgınların tarihini yeniden yazması oldu. Justinianus vebası ve kara ölüm gibi pandemilerin arkasındaki etkenin Yersinia pestis bakterisi olduğu antik kalıntılardan elde edilen DNA sayesinde doğrudan olarak gösterildi. Daha da çarpıcısı bu bakterinin bazı soylarının Tunç çağında yani binlerce yıl önce Avrasya'da bulunduğunu gösterdi. Tek bir kemik bize bir insan anlatıyor. Yüzlerce kemik ise bir topluluğu anlatıyor. Binlercesi örneği bir araya getirdiğimizde ise göçleri, nüfus değişimlerini, salgınları, evcilleştirmeyi ve insanlığın dönüşümünü okumaya başlıyoruz. Tabi bu hikayenin de bir sınırı var. DNA bize insanların nereden geldiğini gösteriyor ama nereye gittiklerini nasıl anlıyoruz? Bunun için artık tek bir genom yetmiyor. Binlerce genomu aynı haritanın üzerine koymamız gerekiyor. Şimdi konuyu iki somut örnekle netleştirelim. İlki Alp dağlarında bulunan meşhur buz adam Ötzi.
Yaklaşık 5300 yıl önce yaşamış olan Ötzi, buzun içinde doğal olarak donarak olağanüstü bir şekilde korunmuştu. Derisi, kasları, kıyafetleri ve midesinin içeriği bile günümüze ulaştı. Asıl şaşırtıcı olan DNA'sının da korunmuş olmasıydı. Ötzi'nin genomu incelendiğinde günümüz Avrupa toplulukları arasında özellikle Sardinyalılarla genetik yakınlık gösterdiği fark edildi. Bu ilk bakışa şaşırtıcı geldi. Çünkü Ötzi bugünkü İtalya'da Alplerde yaşamıştı. Neden Sardinya adasındakilerle benzerlik gösteriyordu? Çünkü Ötzi'nin genetik mirasının büyük bölümü Avrupa'ya Neolitik dönemde, yani tarım döneminde yayılan erken ya da ilk çiftçi topluluklara ilişkiliydi. 2023'te yayınlanan kapsamlı bir genom çalışması, Ötzi'nin genomunun yaklaşık %91'inin Anadolu'daki ilk Neolitik çiftçilerle ilişkili bir kökene sahip olduğunu gösterdi. Ama bu Ötzi'nin doğrudan bugünkü Anadolu nüfusunun, yani bizlerin bir temsilcisi olduğu anlamına gelmiyor. Anadolu Neolitik çiftçileriyle bugünkü Anadolu halklarını birbirine eşitlemek doğru değil. Bugünkü Anadolu Türklerinin genetik geçmişinde Anadolu'nun Neolitik çiftlerine uzanan %30 ila 40 oranında genetik bir miras bulunuyor. Bu oldukça bir yüksek oran olsa da 8.000 yıl önceki Anadolu insanıyla birebir aynı topluluk değiliz. Aradan geçen binlerce yıl boyunca Anadolu'ya gelen farklı topluluklarla karıştık. Bugünkü genetik yapımız da bu uzun tarihin sonucunda oluştu. Peki Sardinyalılar neden bu kadar yakın? Çünkü Sardinya'nın bazı bölgelerinde Avrupa'nın sonraki büyük nüfus hareketleri görece sınırlı kaldı. Yani Yamlaya göçleri oralara gelmedi. Bu yüzden Sardinyalılar Anadolu Neolitik çiftçi mirasının büyük bir bölümünü, yani %56 ile %62 oranında, bizden daha fazla, günümüze kadar korudu. Sözün özü, Ötzi ile Sardinyalılar arasındaki benzerlik binlerce yıl önce Anadolu'dan Avrupa'ya yayılan Neolitik çiftçi toplulukların ortak mirasından kaynaklanıyor. Antik DNA'nın bize verdiği ders önemli. Bugün birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşayan insanların DNA'sında binlerce yıl önce gerçekleşmiş tek bir göçün izi bulunabiliyor. İkinci örneğe geçelim. Şili'nin Atamaka kökünde Ata adı verilen sıra dışı bir insan kalıntısı. Ata'nın kafatası ve kemiklerinin biçimi bazı kişilere normal bir insan iskeletinden çok farklı görünmüştü. Ve buradan yola çıkılarak büyük bir iddia ortaya atıldı. Ata bir uzaylı olabilir miydi? Bilim araş Bilim insanlarının yaptığı araştırma ise bunun tam tersini gösterdi. Spekülasyon yapmak yerine DNA'ya baktılar. Genetik analiz Ata'nın insan olduğunu ve dişi bir bireye ait olduğunu gösterdi. Tüm genom dizilemesi yapıldığında kemik gelişimi ve iskelet sistemiyle ilgili genlerinde dikkat çekici varyantlar bulundu. Araştırmacılar sıra dışı görünümün birden fazla genetik değişikliğin yol açtığı ciddi iskelet gelişim bozukluklarıyla ilişkili olabileceği sonucuna vardı. Ortada dünya dışı bir varlık değil, ağır bir biyolojik gelişim bozukluğuna sahip bir insana ait kalıntı vardı. Bu vaka bilimin önemli bir çalışma prensibini gösteriyor. Bir şey ne kadar sıra dışı görünürse görünsün, önce en olağanüstü, en sansasyonel açıklamayı değil, kanıtlarla test edilebilen açıklamaları araştırmak gerekiyor. Genetik analiz yalnızca geçmişi öğrenmek için değil, bilimsel olarak test edilebilen hipotezlerle spekülasyonlara ayırmak için de vurgulanıyor. Ötzi bize bir insanın DNA'sından binlerce yıl önce gerçekleşmiş göçlerin izini sürebileceğimizi gösterdi. Ata ise görünüşün ne kadar yanıltıcı olabileceğini ve DNA'nın sıra dışı bir bulgunun arkasındaki gerçek mekanizmayı ortaya çıkarabileceğini gösterdi. Yani elimizde yalnızca bir kemik parçası olsa bile doğru yöntemleri kullandığımızda o kemik bize yalnızca bir insanı değil, onun yaşadığı dünyanın hikayesini de anlatmaya başlayabiliyor. Peki, bütün bu bilgiler bizi nereye taşıyor? Antik DNA sadece geçmişi anlamamıza yardımcı olmuyor, geleceğimizi de şekillendiriyor. 1918 İspanyol gribinin kurbanlarının akciğer dokusundan elde edilen antik virüs genomu, bu virüsün neden bu kadar öldürücü olduğunu anlamamızı sağladı ve yeni aşıların tasarlanmasında doğrudan kullanıldı. Kara veba dönemi, kurbanların kemiklerine elde edilen veriler, salgının ölümcüllüğünün yalnızca bakterinin kendisinden değil, iklim, sosyal koşullar ve diğer hastalıkların birlikteliğinden kaynaklandığını gösterdi. Hatta Peru ve İtalya'daki mumyaların bağırsak
Mikrobiyomlarında bulunan antibiyotik direnç genleri direncin modern tıbbın bir sonucu değil, bakterilerin doğal ekolojisinin bir parçası olduğunu kanıtladı. Bütün bu keşifler tek bir bilim dalının değil, arkeoloji, jeoloji, antropoloji, kimya, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, botanik ve biyoinformatiğin birlikte çalışmasıyla mümkün oluyor. Her disiplin bir parçayı doğrulayarak bilimsel güvenirliği en üst seviyeye çıkarıyor. Artık toparlarsak sonuç olarak bir kemikten insanlık tarihini okuyabilir miyiz? Evet. Kemik bulunuyor. İçindeki DNA laboratuvarlarda okunuyor. O insanın kim olduğu, akrabaları, göç yolları ortaya çıkıyor ve bütün bu bilgiler birleşince insanlık tarihi yeniden yazılıyor. Ve işin en güzel kısmı bu hikayenin hala tamamlanmamış olması. Her yıl yeni bir kemik, yeni bir diş, yeni bir donmuş toprak örneği laboratuvara giriyor ve bugün kesin bildiğimiz şeylerin bir kısmını güncelliyor. Bazen bildiğini sandığımız şeyler yanlış çıkıyor. Bilim işte tam olarak böyle ilerliyor. Soru sorarak, ölçerek, hatalardan öğrenerek. Bugünlük de bu kadar. Konu hakkındaki görüş ve önerilerinizi aşağıda yorumlar bölümünde dile getirebilirsiniz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenirseniz, like, hype vesaire yaparsanız ya da paylaşırsanız sevinirim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.